Ciao a tutti. Bugün de peynirleri deneyeceğiz. Leziz bir video olacak. Hemen başlayalım. İlk olarak söylemek istediğim bir şey var. İtalya'da DOP diye bir şey var. Sadece İtalya'da olan bir şey değil. Bütün Avrupa'da. Coğrafi işaret tescili diye bir şey. Bu demek oluyor ki bir ürünü sadece o bölgede, o şehirde üretebilirsiniz. Bu peynirlerin hepsi de DOP ürünler. Bir de Türkiye'de baktım acaba böyle bir ürün var mı diye. Şeydi adı Taşköprü sarımsağı Kastamonu. Sadece bu vardı Wikipedia'da. Bilmiyorum başka var mı? Haydi başlayalım Gorgonzola'yla. Gorgonzola şehrinde üretilen bir peynir. Mavi damarlı. Bu mavi damarlar küf, yani küflü bir peynir. İki türü var. Dolce ya da piccante. Dolce tatlı demek ama bu tatlı olduğu anlamına gelmiyor. Sadece daha tereyağımsı ve yumuşak olan, daha az olgunlaşmış olan gorgonzola türü. Piccante olan da baharatlı demek, acı demek ama acı değil. Sadece daha keskin kokulu ve daha sert bir peynir. Bu piccante olan. Cidden keskin bir tadı da var. Kokusu o kadar keskin değil ama böyle ağzınıza koyduğunuzda dağılıyor peynir. Tereyağı gibi gerçekten. Ama tadı çok ağır gerçekten. O kadar da sevilen bir peynir mi bilmiyorum. Bize uygun, Türklere uygun bir peynir mi? Gerçekten keskin yav. Ama gene de gorgonzola'yı böyle tek başına yemiyor insanlar bence. Pizzada yiyorlar. Dört peynirli pizzada ya da makarnalarda, risottolarda yiyorlar. Yani bir şeylerin içine aroma olarak katılınca güzel olacağını düşünüyorum. Mesela biz bu akşam lazanya yapacağız. Bal kabak ve gorgonzolalı. Bal kabağının tatlılığı gorgonzolanın bu keskinliğini nötrleyecek ve mükemmel bir tadı olacak. İkinci peynir de Caciocavallo. Bu peynir Türkiye'de kaşkaval, kaşar diye geçiyor. Bence bu kaşara en yakın olan peynir değil. Ama öyle geçiyormuş. Kaşkavallo'nun ismi kavallo, at peyniri. Kavallo at demek. At peyniri olarak çevirebiliriz Türkçe'ye. Bunun da sebebi peynirleri a cavallo koymalarıymış. Yani bir çubuğun üzerine atın üzerine atar gibi şöyle iki yana peynirleri olgunlaşmak için öyle bıraktıkları için akkavallo deniyormuş. Ve bence güzel bir peynir Türkler için. Bayağı iyi. Sanki eski peynire yakın gibi. Konya'da inek olabilir. Bunun inek olduğunu düşünüyorum. Çünkü genelde koyun peynirlerinin kokusunu alabiliyorum ben. Bir de laktozsuz bir peynir. Öyle güzel bir şey de var. Şimdi de Grana Padano. Grana Padano. Grana Parmigiano değil. Grana dedikleri peynir tekerlek gibi olan peynirler. Bu Grana Padano. Parmesan peyniri ayrı. İkisinin olgunlaşma süreleri ve yapılışları farklı olduğu için farklı olduğunu düşünüyorum. Parmesan peyniri daha sert ve daha yoğun bir aromaya sahip. Grana o kadar değil ama ikisi de makarnaların üzerlerine konulan peynirler. Bu da laktozsuz bir peynir ve bence çok güzel. Parmesan daha güzel ama bu güzel bence. Bu 30 ay boyunca olgunlaştırılmış. Yani çok ilginç değil mi? Yani peynir yapıyorlar. 30 ay bekliyorsunuz. Yani bu 30 aylık. Çok ilginç değil mi? 30 ay beklemesi. Ama bayağı güzel bu. Şimdi de pecorino'ya bakalım. Pecorino koyun peyniri demek. Çünkü pecora koyun demek. Pecorino koyunun peyniri demek. Yani koyun peyniri anlayacağınız üzere. Bu Sicilya pecorinosu ama en ünlüsü
Roma pecorinosu. İtalya'nın en eski tariflerinden biriymiş pecorino ve olgunlaşmış, bayağı olgunlaşmış ve sert bir peynir. O yüzden tek başına yenilmiyor sanırım. Bakalım. Bayağı iyi aslında. Bu da eski kaşara benziyor ama o daha sert bir aroması var. Bir de şu kenarlarında gördüğünüz şey karabiber ve tuz. Onun da verdiği bir keskinlik var. Ve koyunu tadabiliyorsunuz. Hiç bilmiyorum. Koyun tadı ağzımda şu anda. Hoşuma giden bir şey değil ama. Pecorino'da bazı makarnaların üzerine konuluyor. En ünlüsü carbonara. Carbonara'nın içinde pecorino var. Ama böyle tek başına yenince gerçekten ağır bir peynir bence. O yüzden buraya reçel koydum. Bir tanesi incir reçeli, bir tanesi de armut reçeli. İtalyanlar peynirlerle reçel ve bal yemeyi seviyorlar ve gerçekten uygunlar birbirlerine. Çünkü gördüğünüz gibi bu peynir çok ağır, keskin. Onun tatlılığı çok iyi bir aroma veriyor peynirlere. Primo Sale. Primo Sale Sicilya'da kullanılan bir peynir çeşidi. Bu da koyun. Aslında bu pecorino peynirinin daha az olgunlaştırılmış hali. Çünkü şöyle sıralama şöyle gidiyor. Tuma, Primo Sale, Secondo Sale and Pecorino. Çünkü Tuma'da hiç tuz yok ve bir hafta içerisinde taze olarak tüketilmesi lazım. Primo Sale bir ay boyunca tuzda bekletilen hali ve daha sonra daha fazla olgunlaşmış halde pecorino oluyor. Yani o yüzden Pecorino, Primo Sale Pecorino diye geçiyor bu peynir. Bunun içerisinde peperoncino, acı biber var. Bunun farklı türleri var işte karabiberli ya da zeytinli gibi. Kesinlikle benim favorim değil. Sanki lastik gibi tadı. Niye bilmiyorum. Gerçekten çok lastiğimsi. Pepperoncino'nun güzel bir aroma verdiği kesin. Ama belki de acılaştırıyor bir de. Ama belki de bizim aldığımız yer böyle bilmiyorum daha iyisi bulunabilir mi? Çünkü gerçekten çok lastiğimsi. En sonuna gelelim. En sonunda da scamorza var. Scamorza da kesik süt peyniriymiş. Yani Türkiye'deki kaşar gibi yapılıyormuş. Ve bence kaşara da en yakın olan bu. Bu fümelenmiş olanı. Bayağı iyi. Cidden çok iyi. Menemenin üzerine mükemmel olurdu bu. İnek sütü peyniri ve kaşar gibi. Kesinlikle. Fümelenmiş kaşar. Mükemmel bir peynir. Buradan da anlayacağınız üzere benim favori peynirim scamorza. Granada parmesan da çok iyi bence. En sevmediğim de Primo Sale. Çünkü hem koyunu hissediyorsunuz hem lastik gibi çiğniyor. Ağızda iyi bir konsistensi bırakmıyor. O yüzden Primo Sale bu. Pecorino o kadar şey değil bence. Koyunu gene hissediyorsunuz ama o kadar olgunlaşmış ki, o kadar baharatın tadı içine sinmiş ki onda o kadar hissedilmiyor ama Primo Sale nanay. İşte bugün de bu peynirleri konuştuk. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım ilginç olmuştur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Ciao.